Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayısı reçeli yapacağız. Bakın, kayısı marmelatımın kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Rengi, kıvamı muhteşem. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hemen şöyle ekmeğin üzerine sürmek istiyorum. Kayısının tam zamanı. Pazarlardan organik kayısı alıp çocuklarınıza yapıp yedirebilirsiniz. İran'ın tam ölçülü, tam kıvamında bir marmelat oldu. Buyurun marmelatımızın yapım aşamasına geçelim. Bugün sizlerle şekerpare kayısıdan reçel yapacağız. Öncelikle kayısıları iyice yıkadım. Şimdi ayıklama işlemine geçtim. Ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra çekirdeğini çıkartıyorum. Reçelim için 2 kilo kayısı kullanacağım. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Kayısı reçeli yapacağınız zaman marmelat yapmayacaksanız sert kayısıları almaya dikkat edin. Ben kayısıların büyük bir bölümünü temizledim. Sizlere nasıl temizlediğimi göstermek istedim, hiç yapmayanlar için. Reçelde kayısıları fazla büyük sevmiyorsanız şöyle 4'e de bölebilirsiniz. Ben sadece 2'ye böleceğim. Sizler kendi zevkinize göre büyüklü küçüklü de doğrayabilirsiniz. Kayısılarımızı doğradık. Diğer işleme geçebiliriz. Reçelimi yapmak için şöyle büyük bir tencere kullanacağım. Bir miktar kayısılardan tencereme dökeceğim. Reçelim için kilo başına 800 gram şeker kullanacağım. 2 kilo kayısı için 1 kilo 600 gram şeker kullanacağım. Diğer kayısıları da yine üzerlerine koyalım. Kalan şekerimin hepsini kayısıların üzerine döküyorum. Şöyle bir düzeltelim. Tenceremizin kapağını kapatalım ve kayısı suyuyla birlikte özleşip sulanması için buzdolabında bir gece bekletelim. Kıymetli dostlar, kayısıyı şekeriyle birlikte bir gece buzdolabında beklettik. Bakın gördüğünüz gibi suyunu iyice bırakmış. Ocağın altını yaktım. Ve şerbetim kaynayana kadar harlı ateşte pişirmeye devam edeceğim. Reçelimizin suyu kaynamaya başladı. Şöyle bir spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştıralım ve tüm şekerlerin erimesini sağlayalım. Kayısıyı şekerle birlikte bir gece buzdolabında bekletmemizin sebebi, şeker kayısıyı buzdolabında dirileştirir. Reçeli yaptığınız zaman tane tane olur. Dilerseniz hemen şekeri koyup zamanım yok diyorsanız eğer bir su bardağı ilavesiyle de bekletmeden de pişirebilirsiniz. Bu şekilde kaynatmaya devam edelim. Şerbetimiz kaynadıktan sonra bir çay kaşığı limon tuzu ilavesi yapalım. Dilerseniz yarım limon da sıkabilirsiniz. Reçelin üzerinde oluşan köpükleri alalım. Ben kayısı reçelimi marmelatını yapacağım için kayısılar yumuşadıktan sonra mikserden geçireceğim. Mikserle geçirdikten sonra blenderdan geçirelim.
Kayısıları blenderdan geçirdik. Ocağımın altını tekrar yakıyorum. Bakın gayet güzel ezilmiş. Bir miktar kaynatacağım. Daha sonra kıvamına bakacağım. Ara ara karıştıralım. Bir miktar alıp marmelatın kıvamının olup olmadığına bakacağım. Biraz soğutacağım. Orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Kıymetli dostlar, kayısı marmelatımı tam 30 dakika kaynattım. Bu süre benim için yeterli. Bakın, kıvamı da gayet güzel. Ocağımın altını kapatıyorum ve reçelimi kavanozlara alıyorum. Marmelatımızı sıcak sıcak önceden kaynar suyla bir güzel yıkamış olduğumuz kavanozumuza boşaltalım. Kapağını sıkıca kapatalım ve ters çevirelim. Kayısı marmelatımız hazır. Bu ölçülerden 3,5 kavanoz kayısı marmelatı çıktı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.